Hocam biz havası konuştuk hocam. Bu havası Taşladılar bizi. atlattık. Biz Murat havas İrfan diye bir Havas konuyu konuşuyor atlattık dedi. yani. Havalıydı. Kimse Ben konuşamıyordu ama yani kime söylesen eksik olma. kaçıyordu. Ben O konuşurum. konudan Biliyorsam kaçmayan konuşurum. ender Bilmiyorsam kişilerdensiniz. dikkat etmek lazım. Ama bu kendi içinde yine kibir barındırır. Ben biliyorum da sürekli havas mı konuşalım? Tabii ki konuşalım ama hani tehlikeli alanlar. Tehlikeyle kastettiğim bilmediğimiz alanlara girmek insanın akıl sağlığına zarar verir. O anlamda söylüyorum. Karşılaştırmalı bakmak lazım. Birçok Hı farklı din hı, bu konuda farklı yaklaşım hı içerisinde hı, ama genelde şöyle bir efekt vereyim. Adına araf hı hı, vermesek de demesek de insanın bu dünyaya olan bağının ya da öbür dünyaya olan yaklaşımıyla olan bağlantısızlığının bir takım görüntüleri olduğuna inanılır. Bununla ne kastediyorum? Çok cismani yaşadıysa, nesneye çok önem verdiyse, dünyaya çok asıldıysa, burayı çok sevdiyse, ölümden çok korktuysa, ruhun öbür tarafa geçmek konusunda zorlandığı anlatılır. Bunu nereden duydun Murat İrfan? Bunu kim uydurdu demeyin. Teolojilerin derin kısımlarında böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yani ölümden kim döndü ki bize bu bilgileri? Hayır, kutsal metinlerin e, tamamına yakını hem hayatı anlatır hem hayattan sonra bir mükafatın olduğunu, bu dünyaya bağlı olarak yine ceza çekeceğimizi bize hep anlatır. Her şekilde anlatır. Eğer dinler tarihine küçük bir temas ederseniz birçoğunun ortak yönü budur. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Burada cismani dünyaya aşk varsa, bu cismani dünyaya bağ varsa öbür tarafa geçmekte zorlanıldığı efekti var. Burada kaldığı, ölümü hı hakkını hı. veremediği, geçmekte zorlandığı, hatta burada yine ölünün zamanı ile canlının zamanı arasında fark vardır diyoruz ya. Bazen burada işlerini hatta öldüğünün de farkına varmadığı gibi bir izlenimden bahsedilir. Buradaki işlerini yapmaya, burada eksik kalan işlerini yapmaya gayret ettiği. Genelde bu bir Hollywood efekti verse de cinayete maruz kalmış ruhların, insanların kendi katilini bulmak ve bununla ilgili çaba sarf etmekle ilgili bir durumun olduğu da bahsedilir. Bu bahis konusu şu, burada 100 yıl geçer ama ölü için 1 dakika geçmiştir. Felsefesi üzerinden bakarsak, burada başı boş dolaşan ruhlar olduğu, zamanla da bunun dinlerde ve kültürlerde bir karşılığı olduğu. Hani programın başında temas ettin ya, tekinsiz evler dedin. Yani orada bulunan ruhun öldüğünün farkına varmaması. Haliyle bunu 1 dakika içerisinde farkına varmıştır ama dünya zamanıyla bu 100 yıldır. Demek istediğim tam da bu. O arada kalma, henüz öbür tarafa geçememe, hazır olamama, yani manevi olarak hazır olamama, maddeye, nesneye olan bağlılığı, ölmek istemeyişi gibi kavramlar anlatılır. Haliyle de kutsal metinlerin bizi ölüme de hazırladığı gibi bir izlenim var. Konuya böyle baktığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkar. Ölümsüzlük arayışı çıkar karşımıza. Ölümsüzlük arayışı ancak ve ancak bedenden kurtularak mümkündür demeye başlar bazı ekoller. Bu da kendi içinde şöyle bir yere doğru gidiyor. Hep yine mitolojilerde ve söylencilerde karşımıza çıkar ya, insan ölümsüzlüğü buldu, şifayı buldu ve bu ölümsüzlük üzerinden 1000 yıl, 1500 yıl ya da işte tanrı, yarı tanrı kavramları var ya mitolojilerde. Eskiden insanın ömrü çok uzundu çünkü yarı tanrıydı. Ama sonra o tanrılık vasfını, yani kendine yabancılaşma diyoruz ona, tanrılık vasfını yitirmeye başladıkça ömrü kısaldı denir. Genelde mitolojilerin ortak söylemeleri bu. Daha sonra teolojiler de kendi içinde bundan bahseder. Haliyle bedeni bırakıp gitme halinin bilinci uyanık ölümden bahsedilir. Şimdi bakın, burada ölümün kendi içinde aslında bir bilinçsizlik olduğu fikri de var. Hmm. O bilinçsizlik kısmını yenebilirse, bilinci açık ölürse, yani aklı başında, aklımız başında bilinçli ölüm denilen, o zaman kesintisiz bir yaşamın söz konusu olacağı da iddia edilir. Bilinçli ölüm mümkün mü? Mümkün değil. Belki arifler için mümkündür, veliler için mümkündür ama ölümsüzlük bedenle mümkün değil. Haliyle bu alana da gidip gelebilen ruhlardan bahsedilir. Yani o ara dediğimiz, araf dediğimiz,
henüz öldüğünü bilmeyen ya da ölüm saati gelmeden ölen. Bunun için intihar özelliği özellikle vurgulamak isterim. İntihar özelinde kişinin kendi ölüm tarihinden önce ölmesi ruhun oraya hazır olmadığı bir alana gittiği fikrini doğurur. Onun için yasaktır kutsal metinler. Zamanı gelmeyen ölümün ya da kişinin kendi özgür iradesiyle verilen ölüm kararının doğru olmadığı, ruha ya da gideceği yere ya da gitmesiyle ilgili kısma zarar verdiği ile ilgili bir fikir var. Bu fikir kendi içinde şöyle bir korku romanına da sahne olur. Kişi zamansız ölümü nedeniyle zamansız ölenler diyarına mahpus olur. Yani ruhu kaybolmuş denilen, kendini bulamayan, kendini bilemeyen, karanlığa hapsolmuş denilen ve bize göre, anlatılışa göre korkunç bir yer olan, yani karanlık bir yer olan, Hades'le anlatılan, yani mitolojilerde yeraltı ülkesi diye anlatılan, ıslak, nemli, soğuk, karanlık denilen kavram üzerinden yürür. Çünkü ölüm aynı zamanda bunun da bir sembolüdür. Ölümsüzlük de tam tersi, bakın ölüm iki tür ölümden bahis olur. Ölümsüzlük hali, kişinin ölüme hazırlanması hali de tamamen gökyüzüyle ilgilidir. Bu kendi içinde şuraya evrilmiş. Eğer beden buna hazır değilse kendini yer altına hapseder. Yani metaforik olarak, sembolik olarak karşılığı yer altıdır. Eğer beden buna hazırsa, yani vecibelerini, dinsel vazifesini yerine getirdiyse gökyüzüne gider. Yani bir aydınlıktan bahsedilir. Bu da kendi içinde zamanla bir sürü teolojide, dinde, ilahiyatta bir cezalandırma ve bir mükafat karşılığı görür. Karanlık, ıslak, soğuk, sıcak, yani ateş, nem, buz, bunların hepsinin birer konfor alanı dışı olması insanın oraya hazırlıksız gitmesiyle ilgilidir. Işık, hava, nefes, aydınlık kavramı da kendi içinde cenneti metaforize eder. Eğer bu alanlarla ilgili zamansız bir durum varsa onunla ilgili bir bekleme süresinden bahsedilir. Bekleme süresi de kişinin yeterli eğitime, yeterli itikata, yeterli imana, kutupsuzluğa, ki bu da çok önemli bir vurgu, inanç sahibi olmayanların bu tür alanlarda kendilerini sorgulamak zorunda kaldıkları ve yalnız kalarak bunu sorgulamak zorunda kaldıkları aynı şeye benzetilir. Aramızda aşık olanlar vardır. Aşk bireysel bir şeydir. Ölüm gibi. Aşk yakıcıdır. Kişi sadece kendi zihninde, kalbinde hisseder. Hatta acı vericidir. Ölümün de böyle bir şey olduğu fikri var. Hatta aşk ve ölümü çok benzeten öğretiler de var. Başa çıkılamaz bir şey haline gelebilir eğer hazır değilseniz. Evet, bir de bu arafta kalanların yakınlarına da kendi sıkıntısını bazı aktardığı inançlarda gibi bir var. düşünce de İslam'da yok. Arafta kalmakla ilgili şöyle bir şey var. Nesneye bağımlı olmak, yani dünyaya bağımlı olmak, nesneye tesir etmek şeklinde gözükür. Biz ona ruhların tesiri demiyoruz. O elemental dünyanın varlıkları bunlar. O elemental dünyanın varlıklarına meydan verdiğinizde, imkan verdiğinizde, çağırdığınızda, onları muhatap kabul ettiğinizde nesneye tezahür edebilir, nesneye etki edebilir, nesneyi harekete geçirebilir. Yani ben birçok örneğini gördüm. Yine gazetecilik dönemimde. Kendi kendine yanan, kendi kendine patlayan, kendi kendine eğilen, bükülen, yani nesnesi karşılığı, kendi aklı itibariyle düzensizlik yaratan, düzen kaostur, kozmozdur. Kaos düzensizliktir. Hatta bunun literatürde de karşılığı var. Bir düzen bozuldu mu, yani atomik düzeyde, elemental düzeyde akıl karıştı mı, oradaki akıl karıştı mı, fiziğe de tesir eder derler. Bunun alelade bir ruh tarafından değil, kötücül ruhlar. Hatta kötü insanlar kavramı da Hollywood'da vampirler olarak anlatılır. Konuya böyle baktığımızda aslında ölümsüzlükle cezalandırılmak denir ona. Çünkü ölüm bir kurtuluştur dünyadan ama seni dünyaya mahkum eder. Kişinin nesneye bağımlılığı, dünyaya olan aşkı seni buraya mahkum eder. Yani vampir geleneğinin de özünde bu vardır. Seni karanlığa mahkum eder. Bu dünyadaki karanlığa mahkum eder. Konuya böyle baktığımızda kutupsuz olan, inançsız olan ruhların burada cezalandırıldığı gibi bir fikir var. Keza bu
Yine primitif dilim. Ya Abi ki ama büyük bir insanlar acı vardır özenir. orada. Evet. Vampirler hep gençtir, Özgürleşememe işte acısı öyle sonsuz bir diyelim. yaşama Çünkü sahiptir diye, ama sürekli yeni sürekli acı yani duyarlar. ölümsüzlüğü bir düşünün. Düşünün. Bütün sevdiklerinizi kaybediyorsunuz. Çok büyük acı. Yani velev ki ölümsüzsün. Eşini, çocuğunu, onun çocuğunu, torununu hepsini sırayla kaybediyorsun. Her biriyle ilgili yaşadığın acıyı düşünsene. Katman katman acı. Yani insan Katman buna tahammül katman edemez. acı, Konuya böyle yani büyük acı. baktığımızda daha anlamlı olacaktır. Ölümsüzlük aynı zamanda acı verici bir şeydir. Ölümsüzlük arayışı nesnedeki acıyı sembolize eder. Onun için ölüm yaşamın karşıtı değil, yaşamı anlamlı kılan şeydir. Konuya böyle bakarsak ölümün aslında bir devamlılık olduğunu görürüz. Ama bu kontrol şeyimiz, halimiz, her şeyi kontrol etme halimiz, o yarı tanrı halimiz, mütemadi işte bugünlerde çokça konuşuluyor, donduruluyor, tüplere koyuluyor. İşte 50 yıl, 60 yıl sonra eğer hastalık tedavisi bulunursa tekrar canlanacak gibi. Yani vücudumuzdaki kan yerine başka bir sıvı enjekte ediliyor. Çürüme engelleniyor. Belli gaz karışımları içerisinde donduruluyor, öyle diyelim, sıvı içerisinde. Yarın öbürsü gün evet, evet, hatta bazıları Şu bedene de anda ihtiyacım 100 yok, yıla sadece yakını kafamı dondur diyenler de var. dolduran Böyle insanlar varmış. ileride inanmış teknoloji çok ilerleyecek diyor. Benim bir şeyim olabilir, avatar bedenim olabilir diyor, ama kafam olsun yeter diyor. Öyle ona inananlar da var. Haliyle bu sonsuz dünya arayışı kendi içinde ve saygı duyulası bir arayış. Yani eğer bir öte dünya inancı yoksa, bir teolojik inancı yoksa ona da saygı duymak zorundayız. Çünkü yok olacağım, gideceğim fikri içinde. Evet, o zaman da kendini dondurabilir. Bilmiyorum. Aklınca bir şeyi reddediyor. Evet, ölümden Reddettiği sonra bir yaşam husus yoktur diyor. doğrultusunda Evet, teknolojiye kendini olabilir. teslim Yani ediyor bununla diyelim. ilgili bir sürü referans var ama Hı hı. hangisine doğru, hangisi yanlış bilemiyoruz. Mısır'da, bak hiç uzağa gitmeyelim. Milattan önce 2500'lere gittiğimizde Mısırlılar da mumya yapıyordu. Onlar da bir şeye inanıyordu. Bak, onlar da acaba ileride bir teknoloji çıkar, tekrar mı canlanırız diyordu. Ya da canlanacağına mı inanıyordu? Şimdi Mısır'ın meşhur Ölüler kitabı var. Ölümden sonra ne yapacağıyla ilgili bilgiler var. Geri dünyaya geleceğini düşünüyor. Onun için Hı hı. mumyalanıyor. Şimdi bak, yıl 2023, insanlar kendini donduruyor. Yıl milattan önce 3000, 4000, 5000, orada da aynı tutum var. Düşünüyorsun. Tabii sevdiği Ve eşyalarla. en sevdiği Yiyeceği atlarla yemekler bile vesairelerle. var. En sevdiği yemek bile var orada. Bir sürü temel inanç, bir sürü kültürün temel inancında ölümden sonra yaşam var. Buna o kadar inanmışlar ki mezarlık kavramı oradan gelir. Yani ölünün muhafaza edilmesi, ölünün korunması, mumyalanması. Şimdi belli bir süre ölüm tecrübesi yaşamış ya da kısa bir süreliğine kalbi durmuş, eks olmuş insanların belli Evet, ölüme tecrübelerini yakın deneyimler kitaplaştırıyorlar. diyoruz Bunların ona. bazıları Evet. sürümde. Zaten okuyanlar az çok biliyordur. Benzer şeyler hep ışık gördüm ya da ruhum yukarı yükseldi ya da çıkıp bedenime yukarıdan baktım Şöyle gibi benzer diyebiliriz. Şimdi söylemler var. rüyalarla Bu ilgili de neden konuşuyoruz zaman sebep zaman. olabilir? Rüyalarımızın katmansal geldiği, yüksek, alçak, her neyse bir yere bağlı olarak geldiği, ama bilince yansıdığında o sembollerin bizim bilincimizin verileriyle deşifre olduğu fikri içindeyiz. Yani biz orada tahayyül edemeyeceğimiz bir şey gördüğümüzde tahayyül ettiğimiz, bildiğimiz bir şeye giydiriyoruz onu. Hiç bilmediğimiz bir X nesnesini burada bildiğimiz, ona en yakın olan form neyse, atsa ata giydiriyoruz ve diyoruz ki rüyamda at gördüm diyoruz. Şimdi ölüme yakın deneyimde de bilincin bir durum değişikliği içine girdiği ölçülebiliyor. Hatta çok ilginç, öldü raporu verildikten sonra dahi zihinsel fonksiyonların bir süre daha devam ettiği. Yani optik merkezin çalıştığı, rüya merkezinin çalıştığı gibi bir kavram da var. Sanki her şeyi öldükten sonra görüyormuş efekti de var. Bu da çok düşündürücü, hatta ürkütücü. Ama orada bir realite değişikliği olduğu için daha yukarıdan, daha olgun, daha babacan durumu seyretme hali de olabilir. Bu da tekrar geri gelme halinde, geri çağrılma ya da kalbinin yeniden atması halinde orada gördüğü şeyi en yakın biçimine çevirdiği söylenir. Ki bununla ilgili çok önemli bir fenomen var. O da
Bir tünel gördüm. Tünelin ucunda ışık gördüm. O ışık çok rahatlatıcıydı. O tünelden ilerledim. Beni çağırdılar. Hatta bazı diyaloglardı ki bunlar çokça taranmış diyaloglar. Senin zamanın dolmadı, geri gitmelisin. Hatta birçoğunun geri gitmek istemediği, bak dikkat. Demek ki bu dünyadan daha haz verici bir şeyden bahsediyoruz. Birçoğunun geri dönmek istemediği ama buradaki işinin bitmediği ile ilgili bir şeyden bahsedilir. Zaman zaman yine ölüme yakın deneyimlerde şöyle bir manzara da vardır. Kişi kendini ölmüş halini de yukarıdan görebilir. Yani bedeninin dışına çıkmış, genelde bu bir klinik durumda söz konusu olur. Bir ameliyat masasında görür ya da kaza anına görür. Yani şok ölümler dediğimiz kısımda. Sonra kendine gelme halinde de tekrar bedenin içine girdiği efektini verir. Bunların hepsi yani farklı coğrafyalarda, farklı din ve inançlarda ve kültürlerde benzer profiller, benzer anlatımlar içeriyor. Bunda doğal olarak şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Sanki ölüm hakikaten bir yerden bir yere geçişmiş ve o geçişten sonra da çok mutlu olacağımız, arkamıza bile bakmak istemediğimiz bir yer. Arkamıza bile bakmak istemediğimiz bir yerse niye burayla temas edelim? Haklı olarak etmeyeceğiz. Yani yatsıdığımız, yani değersizleştirdiğimiz, yani burasını sığ, geride, ilkel, engelleyici bir yer olarak gördüğümüz efekti var. Bu konuda çok ciddi literatür var. Bu konuda çalışan bilim adamları var. Çok ciddi raporlar da derlendi. Çokça da Türkçe'ye çevrilmiş kitap da var. Yani ölüme yakın deneyim, ölüm sonrası deneyim diyebileceğimiz bir alan var. Ama bunların hepsinin bir bilinçaltı oyunu olabileceğini de unutmayalım. Bilincin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bilincin ne olduğunu bilmiyoruz. Haliyle bilinçaltının ne olduğuyla da ilgili bir fikrimiz olmayabilir. Bilince ne yansıyor onu da bilmiyoruz. Ama gerçekler dünyamızda bunların hepsinin birer gerçek olduğu fikri üzerinden yürüyoruz. Hakikiyi ayrı tutuyorum. Onu tenzih ediyorum. Gerçekler dünyası çerçevesinde baktığımızda hepsinin ortak bir yönü var. Orasının ışıltılar içinde olduğu, bir geçiş yeri olduğu, o geçişte bir diyalog olduğu, seni karşılayan, seni sevenlerin olduğu, hatta meleklerin olduğu, seni koruyan, kollayan bir anlayışın olduğu, sana bir konfor vaat edildiği, sevecen bir durum, sevgi dolu bir durum olduğu izlenimi var. Konuya böyle bakarsak daha özendirici olabiliriz. Ama zamansız ölümün başa bela olduğunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bütün Evet. geçmişten bugüne antik ve ilkel Evet. zamanlarda da hep böyle bir tören Evet. vardır. Ölümler sonrası bir uğurlama vardır. Yani bu uğurlama neden olur? Bir de bunların temelinde hep insanlar o Doğru. zamandan beri Doğru. ölenin göğe yükseldiği inancı Şeyin taşır. törenin iki amacı olduğu söylenir. Birincisi sevenlerin, bu dünyadaki sevenlerin bu seremonide bu sürece alıştırılması gerektiğinden bahsedilir. Spiritüel anlamda ölenin öldüğünü fark etmesi diye tabir edilir. Çünkü ölen kişinin ölümünü anlaması için ritüeli görmesinden bahsedilir. Bir diğer anlayışta var olan enerji bedenlerinin zaman içerisinde bedeni terk ettikleri. Hatta bununla ilgili işte ölüm anında ruhun terk olduğu, 3 gün sonra astral bedenin, işte 7 gün sonra başka bir enerji bedeninin, işte 40 gün sonra başka bir enerji bedeninin, 52 gün sonra, hatta bunların da zaman zaman kültürler tarafından kutlandığı da bilinir. 40'ı çıktı deriz mesela. İşte 52'si de burnu düştü deriz mesela. 52 gün sonra bir enerji bedeni daha kaybolur. O arada bazı fonksiyonlar devam eder. Saçı sakalı uzar filan. Yani hücre ölümleri zaman içerisinde olur. Enerji kaybı zaman içerisinde olur. Bunların da ritüelik karşılıkları var. Yani 3 anlamı var. Birisi beden bir şok ölümle zamana bağlı olarak enerjilerini kaybeder ve haliyle bunun törensel olması lazımdır. Ona iştirak etmek, ona eşlik etmek için. 2, kalanların bu törenle bu son vazifeyi yerine getirmesinin bilincini yaşaması, yani ölüm kavramını yaşaması. Üçüncüsü de ölen kişinin öldüğünü anlaması için denir. Bazı inançlar 3 gün bekletir, bazı inançlar hemen gömer,
Bazıları 7 gün bekletir. Bazıları hiç gömmez. Bakın böyle inançlar da var. Birçok işte o enerji terki olsun diye. Bekletmedeki amaç ne hocam? Yani minimum 3 gün bekletenler var. 7 gün bekletenler var. Beyin çalışıyor. Evet, beyin Hani bu bir de çalışıyor. beyin Beynin çalışıyormuş çalışıyor ya belli bir olması süre zihnimizin açık olduğu ondan anlamına sonra. gelmiyor. Çalışan beyin insanın yaşıyor olduğu anlamına da gelmiyor. Bu tür Hmm. endişelere de girilmesin. Ama şu bir gerçekçi bir şey gibi, rüya gibi bir durumdan bahsedebiliriz. Evet, çok ilgi uyandıran bir konu. Anladım. Bu Yükselme durumuyla ilgili yükselme şöyle bir şey durumunun ortak diyebiliriz. payda Her olması neden ölüme sebep yakın olabilir? deneyimde Çok eski kişi kendini zamanlarda. yukarıdan görüyor. Bu da hafif bir şey olması, kanatlı bir şey olması Hı fikrini hı. doğurmuş. Yani ruhun süptil, ruhun ince, ruhun Hı. ağırlıksız olması sanki uçucuymuş, tül gibiymiş efekti vermiş. Hep böyle inanılmış. Haliyle yerde kalmayacak bir şey. Ağır bir şey değil, hafif bir şey. Doğal olarak da uçar. Bir, Evet, öyle bir şeyden bir film bahsediyor. vardı. Ruh 21 Şöyle gram bütün mıydı? 26 enerji gram mıydı? kayıtları Öyle bir hesaplanıyor. film 21 vardı. gramlık bir açık çıkıyor. 21 gramın ne olduğu ile ilgili bir fikir bulunamıyor ve işte en son ruhun ağırlığı 21 gram diyorlar. Öyle bir Hı şey hı. var. Ya tüm ortam koşul Hı kayıpları, hı. insanın vücudundaki kayıplar hesap ediliyor ama 21 derecelik ya 21 gramlık bir açık bulunuyor. Onu bulamıyorlar. Haliyle ruhun ağırlığı deniliyor. 21 gramlık bir ağırlıktan bahsediliyor. Aydınlıkla ilgili dedik Hı ya, onun hı. için yüksekte dedik ya. Yani bizdeki karşılığı, zihnimizdeki karşılığı yükselmek. Hı. Ölü ruh Evet. eğer değerliyse, ruh değerlidir kuşkusuz. Yani buradaki vazifesini itikat, iman çerçevesinde gerçekleştirirse yükselir. Yani metaforik anlamda da yükselir. Psikolojik olarak da yükselir. Fizyonomik olarak da yükselir. Yani makamsal olarak da yükselir anlamındadır. Ceza da bilakis inmek anlamındadır. Aşağıya, karanlığa, yerin altına gibi. Haliyle ruhun yükselmesi insanın doğası gereği kuşun yükselmesi gibidir. Kuş nasıl gökyüzünde? Özgür, bağımsız. Hı. Yani kişi bedenden bağımsız kaldığında, bedenden kurtulduğunda denir ona. Bedenin bir et olduğu fikri vardır bazı inançlarda. Ondan yani tel kafes diye tabir edilir. Tel kafesinden çıktığında özgürleşir bir kuş gibi. Haliyle ruh zaman zaman bir kuşa da benzetilir. Yine teolojilerde karşılığı vardır. Bazen güvercin, bazen karga, bazen kartal, bazen olağanüstü mitolojik kuşlar halinde karşımıza çıkar. Böyle baktığımızda ruhun yolculuğunu anlatır. Ruhun göksel yolculuğunu. Çünkü Tanrı göktedir. İnanışa göre göksel bir makamdadır. Metafizik bir gök de olabilir. Fiziki bir gök de olabilir. O makama da ancak kuşlarla yani özgür kalınan kanatlı. Onun için de melekler kanatlıdır. Haliyle ruhun da kendi kanatları vardır denir. E, evet, evet. Hatta aklıma bir şey geldi hocam. Orta Asya'da Türkler de sanırım en tepeye çıkıp Ha, cesetleri oraya kuşların bırakıyorlar ve o aracı kuşlar onu olduğu, yediğinde göğe insanın yükselsin parça diyor parça Tanrı'ya mesela. çıkardığı fikri var. Zerdüştlük'te de var bu. Yani Hı hı. Zarathustra denilen neden ona Hı hı. Hı hı. Avesta'da Hı karşımıza hı. çıkan Hı hı. hala İran'da sessizlik tepeleri durur. Ölülerini gömmezler. Çünkü elemental dünyayla karışmasını istemezler. Hı Elemental hı. dünyanın aklıyla insanın kirleneceğini düşünürler. Onun için toprağa gömmezler. Suya atmazlar, yakmazlar. Havada kuşların yemesi için sessizlik tepeleri vardır. Oraya koyarlar. Hatta sembolleri de vardır. İşte kargalar, akbabalar gelir. O sembolik olarak sağ gözünü mü yedi, sol gözünü mü yedi diye başlıyor. Sağ gözünü yerse cennetliktir, sol gözünü yediyse cehennemliktir gibi böyle o kadar da detaya girer. Orada papazda şeyi vardır, O kadar rahipleri detaya vardır. gidiyorlar. Onlar da Hı. gözlemlerler. Yani etin kemiğinden sıyrılması, orada kuşların onu parçalayıp gökyüzüne taşıdığından bahsedilir. Haliyle bu inanç şeyle beraber İran yönetimiyle beraber yasaklanmıştır. Bugün bile hala ölülerini toprağa temas ettirmek istemezler. Mezarlarının içine beton döküyorlar. E, Toprakla ölü toprak kirlenmesin diye böyle bir önlem almışlar. Yani inançlarını yerine getiremiyorlar ama
En azından bu konuda bir çaba sarf ediyorlar. Ölüm inançları başlı başına bir oturum konusu. İşte ben de onları da dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Aslında bu dünyada uykuda olduğumuz, ölümle uyanacağımız fikri çok yaygın. Hemen hemen tüm inançlarda bu var. Bu da buradaki yani yaşamımızın bir uyku olduğu. Gerçek Murat İrfan'ın ya da gerçek Kerem'in başka bir yerde olduğu. Uykudan uyanacağımız fikri var. Bu da bence düşünülmesi gereken en önemli mesajlardan bir tanesi. Burada tutsak olduğumuz, burada bir kadere mahkum olduğumuz, bakın bunlar hep yaygın olarak söylenen şeyler. Burada bir karanlığa mahkum olduğumuz, burada bir korkunç dünya içinde olduğumuz, kuşatıldığımız, öyle diyelim, hani tel kafes örneğini onun için söyledim. Bir mahkumiyet içinde olduğumuz ve ölümle buradan, bu kasvetten kurtulacağımız fikri var. Burayı kanıksama halinin bir saçmalık olduğu vurgusu var teolojilerde. Haliyle bu çirkin dünya fikri, ama bu çirkinliği güzelleştirmek çabası içerisinde erginleşebileceğimizden bahseder. Onun için özellikle erdemler kısmını vurguluyorum. Oraya, yani neresiyse orası, aklımızı götürmeyeceğimiz, duygularımızı götüreceğimiz. Duygularımız da aşkımız, sevgimiz falan değil. Duygularımız, erdemlerimiz. Yani düşüncelerimizin duygu karşılığını götürüyoruz oraya. Buradaki sıkıntılarımızı da götürüyoruz. Dikkat. Kabuslarımızı da götürüyoruz. Bunları burada çözmek zorundayız. Buradaki kabuslarımızı aklımız sayesinde çözmek zorundayız. Çünkü öbür tarafa gittiğimizde aklımız yok. Kabuslarımızla yüz yüze kalacağız. Bu da ne demek? Burada ahlaklı olmamız gerektiği, burada erdemli olmamız gerektiği. Haliyle kişi kendini kontrol edebiliyorsa, duygu anlamında kendini kontrol edebiliyor. Adil olabiliyorsa, erdemli, cesur olabiliyorsa, nazik olabiliyorsa, yani kendini kontrol edebiliyorsa, öbür tarafta yalnız. Haliyle orada da kendini kontrol edebilir diyor. Bu da önemli bir tespit benim için. Teolojilerin tamamında böyle bir vurgu var. Rüyalar aracılığıyla insanın zihnen bedenini terk ettiği fikri var. Astral aslında 7 bedenimizden birisi. Astral konusunda da biraz kültürümüz cahil. Arkadaş için söylemiyorum bunu. Astralin bir diğer bedenlerimiz gibi. Bakın 7 tane bedenimiz var arkadaşlar. Bunlar birbirine modüle, birbirinin içine girmiş, yekpare. Gece uyurken bazı bedenlerimiz özgür kalıyor. Astralin de böyle bir yeteneği var. Yani kordonla, altın ya da gümüş kordon deniyor. Kültürlere göre değişiyor. Kimine göre göbekten, kimine göre üçüncü göz ya da alından bağlı. Bu bağ koptuğunda ölüyor insan. Bu bağ kopmadığı sürece ışık hızından daha hızlı diğer diğer gezebildiğine inanılıyor. Rüyanın 7. katmanına denk geliyor arkadaşlar. Yani rüyada aslında astral olarak seyahat edebildiğimiz izlenimi var. Ama biz yüksek katmanlı çözümleme yapamadığımız için, yani kendimize yabancı olduğumuz için astral seyahatimizi kontrol edemiyoruz. Kontrol edebilen arifler var. Bu istediği yere ışık hızından, yani düşünce hızı diyoruz buna, düşünce hızıyla gidebilmek, görebilmek, izleyebilmek, zamandan ve mekandan özgür kalabilmek anlamına geliyor. Ama şunu söyleyeyim, astral bir alan değil, astral bir beden. Bu bedenin bir aklı var, logosu var. O logos bir novosa, büyük akla bağlı. Bu diğer bedenler gibi 7 tane beden var. Hepsinin de ayrı ayrı isimleri var. Bu 7 beden yekpare bir araya geldiğinde işte bu 7 bedeni birbirine tutkalla bağlayan şey nefs, irade, senin gücün. Sen iradeni kaybettiğinde bu bedenler dağılıyor. Bu bedenlerin dağılması yine senin kontrolünde rüya aracılığıyla, yani uyku aracılığıyla bu dağılıyor. Uyandığında geri toplanıyor. Çünkü iradeni kaybediyorsun uykudayken. Dikkat. Ama yekpare kalman için o gerekli mekanizmaya sahip ölümün küçüğü derler uyku için. Ölümün bir deneyimi derler. Küçük ölüm derler. Hatta işte bu dünyada uykuda olduğumuz rüya aracılığıyla öbür dünyayı deneyimlediğimizden de bahsederler. Konuya böyle bakarsak astral seyahat mümkün, uyumadan da mümkün. Yani uyku moduna girip bilinçli seyahat de mümkün. Bu konuda çalışanlar var. Astral seyahatin bilincin bir versiyonu olduğu. Yine çok uyanık değil,
bir meditatif haldir bu. Transendental bir alandır. Haliyle eğer bu konuda bir merakınız varsa transendental alan konusunda çalışın. Yani bu başlığı vereyim size. Bu konuda araştırma yaparsanız ölüme yakın bir hal olduğu ama ölümün kendisi olmadığı, yaşarken bunu deneyimleme imkanımızın olduğu fikrini ortaya koyar. Vazife sizce nasıl aranmalı hocam Güzel. diye Şimdi sormuş vazife birisi. Bir de vazife insan bir kendi bilinçtir. kitabını nasıl Vazifeyi okur çok hocam öyle diye sormuş. ilahi bir yere koymayın. Hatta bugün sevgili Gamze ile sevgili Hacer'le buluştuk. Benim yoldaşlarım sağ olsunlar. Gamze'ye şunu söyledim. Senin bu dünyadaki vazifen şu pencerenin kulpunu açmak olabilir dedim. Yani çok basit bir şey de olabilir. Ama o çok basit bir şey nedir biliyor musunuz? O pencereyi açtığında içeriye giren hava Einstein'ın ilk nefesi olabilir. Haliyle senin o eylemin sayesinde Einstein hayat bulmuş olabilir. O sayede aslında geleceğe müdahale etmiş olabilirsin. Yaptığımız her eylem, anda yaptığımız her eylem geleceğe bir sonraki ana hizmet eder. Onun için orada böyle bir ilahi vazife falan aramayın. Hepimizin bu dünyada küçük ya da büyük vazifeleri var ve hepsi önemli. Yaptığımız şeyin farkına vararak yaparsak, o hayatımıza hizmet edersek öyle diyelim, orada direnç gösterirsek, yaptığımız şeyi sorumluluk nispetinde yaparsak, her attığımız adım bir vazife. Konuya böyle bakarız. Kişi kendi kitabını nasıl okur? Eş zamanlılık teorisi bu. Kişi gelişimine bağlı olarak, ki ben yine erdemleri ortaya koyuyorum, erdemli olmaya başladığında eş zamanlılıklar olmaya başlar. Yani dışarıdakiyle fikrin, aklınla dışarıdaki eş zamanlı olmaya başlar. Tam seni düşünüyordum, beni aradın. Tam kolonya alacaktım, kolonya reklamı gördüm. Tam istediğim arabanın içine bindim, istediğim araba, algıda seçicilik. Yani artık odaklanma, hayata odaklanma olduğunda aslında senin dışarıda gördüğün şey de sana ait. Senin kitabın olduğunu fark edersin. Buna da şey diyoruz, yani kişinin kendi yazgısını hissetmesi diyoruz. Kendi yazgısının üstüne oturması. Kendi yazgısını bilmesi diyoruz. Kendi yazgını bildiğinde kendi kitabını okursun. Arifler, nebiler, veliler niye zamanda yolculuk yapabiliyor? Zamanda yolculuk yapmıyor. Zamansızlık içerisinde olduğu için, geçmiş ve geleceği algılayabildiği için, yaşayacak yani gelecek belleği ve geçmiş belleği diyoruz. Bu belleğe sahip oldukları için gelecekteki kitabını da okuyor. Yani olası şeyleri de görüyor anlamına geliyor. Kişi durumunu görüyor olması, bırakın gelecek, durumunu görüyor olması, yani durumundan hoşnut olması, durumunda sevinç içinde olması, durumundan razı olması kendi kitabını gösterir. Durumundan rahatsızsa, kişi durumundan rahatsızsa kitabını okuyamıyor demektir. Konuya böyle bakın. Çok da dramatize, çok da trajik, çok da böyle ulvi, arkasında ilahi, aman Allah'ım gibi şeyler aramayın. Hayat basit. Argümanlar, enstrümanlar basit. Yeter ki ses çıkaralım. Ses çıkardığımızda doğru bir armoni çıksın. Mesele armoni sorunu. Biri flüt çalıyor, do, biri gitar çalıyor, re, bir araya geldiği zaman müzik oluşmuyor. Biz kendimizle bağlantımızı kopardığımız için, doğamızla bağlantımızı kopardığımız için duyamıyoruz, göremiyoruz, okuyamıyoruz, hissedemiyoruz. Kendimizle bağlantı kurmanın tek bir yolu var arkadaşlar. Öğreneceğiz, öğreneceğiz, öğreneceğiz. Öğrendiğimiz şeyleri her nereden öğreniyorsak işlevsel hale getireceğiz. İşlevsel hale getirmek nasıl mümkün? Bilgi bilgelik haline gelecek. Bilgelik nasıl mümkün? Erdemle olur. Eğer erdemleriniz yoksa bilgi bu dünyaya aittir arkadaşlar. Hamallık yaparsınız. Arkada bir sürü kitap var. Bunların hiçbirini ben öbür dünyaya götürmeyeceğim. O kitapların bir kısmını okudun mu okumadın mı diye soruyorlar bana. Velev ki hepsini okudum. Bana bir faydası yok, sana hiçbir faydası yok. Eğer o kitapları içselleştiremediysen, Keza Kerem'in de arkasında kitap var. Hepsini okudun mu, okudun okumadın kimseyi ilgilendirmez. Oradan bir kitap okursun, öyle bir içselleştirirsin ki, ama bu içselleştirmenin formülü de var. Erdem. Erdem ne ya? Erdem deyip duruyorsun Murat İrfan. Girin Google'a erdemler ne görün. Bildiğiniz, bulduğunuz, okuduğunuz şeyi bilgelik haline getirmezseniz hammallık. Hammallığa zamanımız yok arkadaşlar. Zamanımız dar. Bir öbür taraf var. Bu okul başladık.
ilerliyoruz. Nereye kadar ilerleyeceğiz? Bunun hemencecik hesabını vermek lazım. Bakmak lazım. Oradan dönen olurdu. Ben gittim orası şöyle falan deyip gelip anlatırlardı. Onun için belli ki buraya ihtiyaç duyulmuyor. Bu konuda rahat olun. Demek ki daha acayip bir yer. Şeyi sormuşlar. Allah insanı neden yarattı? Neden sorguluyor? Bu şey gibi oldu. Yani bu okulu Evet. neden açtınız Evet. gibi bir şey oldu. Şimdi Senin bu okulu neden anlattığın açtın diyorsun, bana soruyorsun. girersek Zao eğer yani. Bu sormuşlar bunu. okulu neden Onun ne açtınız olduğunu arkadaş? bilseydim demiş. Önce kardeşime anlatırdım. Yani öyle bir soru soruyor ki bak, sorunun içinde de yarı tanrı hal var. Yani insanın kodunda var bu tanrılık. Ben Tanrı'yla konuşuyorum. Haliyle Tanrı'yla konuşunca da Tanrı'ya Tanrı gibi soru Evet. sorulur filan diyor. Bilincimiz böyle. Yani ben eleştirmek için söylemiyorum. Hepimizin yapısında bu var. Bu okul sana ABC'yi öğretmek için var. Sen diyorsun ki ben ABC'yi biliyorum ama bitti. Konu kapandı. Yani kişinin aczini görmesi için var. Ve bunu nasıl görür? Öğrenerek görür. Öğrendikçe ne kadar zayıf olduğunu, öğrendikçe ne kadar zavallı olduğunu. İnsan zavallıdır demek istemiyor. İnsan acz içinde olduğunu öğrendikçe, bilge oldukça, içselleştirdikçe ne kadar zayıf olduğunu görür. Haliyle soru sorarken de böyle neticeye varmak için sormaz. Sürece dahil olmak için sorar. Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara'ya trenle gidilir, uçakla gidilir, yürüyerek gidilir, arabayla gidilir. Ankara'ya gitmek için adım atılır önce. Senin kafanda bir Ankara var ama Ankara'ya gitmek için daha bilet almadın ki. Hangi araçta gideceğine karar vermedin ki. Ankara diyorsun. Yani bir başla yürü. Belki yürüyerek gideceksin. Hem ucuz olur ama uzun olur. Uçakla gideceksin. Hem kısa olur ama pahalı olur. Bedelini ödeyeceksin. Ama bunu bedelini ödemeye hazır değilsin ki. Ankara diyorsun bana. Ben Ankara'yı bilmiyorum. Ben daha önce Ankara'ya gitmedim. Haliyle Ankara'yı bilmeyenlere de Ankara'yı sormayın. Kimse bir şey bilmiyor. Herkes biliyormuş gibi yapıyor ama o bilinmez boşluk var ya, o korkunç boşluk. Birileri çıkıyor, ben burada ışık gördüm diyor, sana umut veriyor. Umut da bizim en büyük aldatmacalarımızdan bir tanesi. Yani biz o karanlık sıçrayışımızı ilk adımımızla yapmak zorundayız. Her şeyi dışarıdan bekliyoruz. Yani bu soru üzerine belki bu vesileyle sözüm meclisten dışarı hep birileri bize yol göstersin istiyoruz. Yola çıkmamışsın ki. Karar ver. De ki ben böyle bir yere doğru gidiyorum. Doğru mu yanlış mı? Bu da yanlış bir soru. Yani yola çık. Oradaki engellerle mücadele et. Yani mitolojilerin tamamında öyledir mesela. Campbell'ın kahramanın kadim yolculuğu var. Sadece Campbell değil, bu mitolojide çok önemli bir şeydir. Metaforiktir. İşte süreç içerisinde yola dahil olursun, mücadele edersin. Yani sınavları vardır hayatın. O sınavları aştığında da bir neticeye varırsın gibi. Biz yola çıkalım. Yola çıkalım. Ölümü düşünerek yola çıkalım. Yani Stoacıların o meşhur sözünü unutmayalım. Mementi mori diyor. Yani ölüm her an hayatımızda, ölüm her an farkında olmamız gereken bir şey. Bunu dikkate alarak yaşayalım. Ölümden korkalım anlamında değil. Ölümün yaşama destek verdiğini, yaşamı anlamlı kıldığını hatırlayalım. Haliyle neşe içinde, yani fani olduğumuzu, süreli olduğumuzu neşe içinde hayatın hakkını vererek yaşayalım demek istiyor. Kasvet, korku, karanlık, ışıksızlık, dehşet gibi kavramlardan sıyrılalım. Ölüm dehşet verici bir şey olmayabilir. Böyle bakarsak daha iyi bir yere doğru gideriz. Evet, yine Murat İrfan daha önceki Evet, söyleşilerde yarından olduğu sonra gibi ölüm oranları artıyormuş. ölümü methetmeyi Özendirdi. başardı. Murat İrfan özendirdi. Herkes toplu intihar. Böyle şeyler var. Böyle tarikatlar var. Var. UFO tarikatları var. UFO Bu akşam bilmem ne ölürüm yıldızının beni kimse arkasından geçiyormuş. tutamaz 50 kişi şarkısını birden söylüyor intihar zaten. ediyor. Ruhları UFO ile beraber. Bir de 39 kişilik bir şey var, grup var. Biz de bizim arkadaşlarla beraber böyle bir organizasyon yapacakmışız falan diyormuş. Evet arkadaşlar, öyle zamanı gelmeyen ölümün başa bela olduğunu unutmayın lütfen. Başa çıkamazsınız yani.